Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz nazar boncuğu, göz şeklindeki nazar boncuğunu Milky'den yapılışını büyük boncuklarla anlatacağım. Piyade usulü yapıyorum. Ortadan başlıyorum. Önce bir tarafını, sonra bir tarafını yapıyorum. İnanın daha kolay. Siz de deneyin, daha kolay olduğunu göreceksiniz. Başlıyorum. Başlarken de 2 iğne kullandım. 2 iğne kullanmaktaki amacım şu üçgenleri daha iyi oturduğunu görmek için. Öncelikle şuradaki üçgeni oluşturmak için, ortadaki üçgeni oluşturmak için bir tane kırmızı, bir tane beyaz boncuğu sağdaki iğneme, bir tane kırmızı. Bunlar aslında normal motifte altın renkli. Sağdaki iğnemi alıyorum ve çaprazlayıp ipimin ortasına kadar götürüyorum. İlk üçgenimi oluşturuyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şemada şu üçgen oluşmuş vaziyette. Bir de onu kalemle işaretleyelim. Şu ve şu üçgeni oluşturduk. Şimdi bundan sonraki üçgenin bütün renkleri biz burada mavi olarak kullanacağız. Mavi. Sağdaki iğneme 2 tane mavi. Soldaki iğneme bir tane mavi alıyorum. Ve üstteki boncukla yine çaprazlıyorum. Şu üçgen de oluştu. Bundan sonraki üçgenimiz lacivert. Yine sağdaki iğneme 2 tane lacivert. Soldaki iğneme de bir tane lacivert alıp üstteki boncuktan geçerek çaprazlıyorum. Bu boncukla ortadaki şu üçgeni de oluşturduk. Şimdi şu üçgende sıra bu mavi renk olarak kullanacağımız bir renk. Sağdaki iğneme bir tane lacivert, bir tane mavi alıyorum. Soldaki iğneme bir tane lacivert alıyorum. Mavi boncuktan geçtim. Gördüğünüz şu üçgeni oluşturduk. Şimdi şu üçgeni oluşturacağız. Altta 2 tane mavi, üstte bir tane beyaz. Bu nedenle sağdaki iğneme bir tane mavi, bir tane beyaz alıyorum. Soldaki iğneme bir tane mavi alarak beyazla çaprazlıyorum. Şimdi burada en son 2 tane altın rengi ya da biz kırmızı olarak kullanıyoruz. Kırmızı boncuğumuz var.
Sağdaki iğneme bir tane, soldaki iğneme bir tane alacağım ve içinden geçirerek devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi burada ortadaki sıra tamamen göbekten geçen şu sıra oluştu. Bu motif buradan itibaren iki tarafı aynı şekilde olduğu için buradan dönmüş olmam, buradan dönmüş olmam bir şey değiştirmiyor. Bundan sonra altın renkli boncuktan sonra gelen ilk boncuklar beyaz. Hemen beyazı buraya alacağım. Beyazdan sonra gelen boncuk mavi. Orta boncuğun yan tarafı lacivert. Bu boncuk tam ortadaki simetri boncuğu. Bu nedenle bundan sonra aynı sırayla devam edeceğiz. Lacivertten sonra buradaki gibi mavi var. Sonra beyaz ve yukarı çıkıyoruz. Ya da şekli çevirirsek aşağı indik. Bu boncuktan geçerek bir sırada buraya yapmak istiyorum ki desenim beyaz toparlansın. İlk boncuğum şuradakinin gene böyle simetri olduğundan aynısı beyaz. Bu boncuk mavi. Göbekteki lacivert boncuklara geldi sıra. Bu boncuk da lacivert. Yine aynı sırayla mavi ve beyaz olarak devam ediyorum. Altın boncukların yanındaki boncuk da altın. Devam ediyorum. Şemaya göre mavi boncukta sıra. Lacivertlerin yanı mavi. Tekrar mavi ve yukarı çıktığımda gene altın renkli boncuk yerine kullandığım kırmızıyı buraya alıyorum. Boncuğun içinden dönerek geri geleceğim ve buradan sıraya gireceğim. Bu sırada ilk boncuk beyaz. Mavi. Bu motifin yanındaki boncuk da mavi. Ortadaki lacivert boncuğun yanındaki boncuğu atmış oldum. Tekrar mavi.
beyaz, altın renkli boncuk kullanarak döneceğim buradan. Altın renk olarak kırmızı boncuk kullandım. Şimdi burada motife bakmam gerekiyor. Şu boncuğu attım. Beyaz, mavi, mavi olarak gidecek. Burada yandaki boncuklardan dönerek tekrar en son attığım altın renkli boncuğun içinden sıraya döneceğim. Şu boncuğu atıyoruz. O da altın renk. Burada maviler bitti. Beyaz olarak gidiyor. Şu beyazı atacağız. Bu sıradaki mavinin son boncuğu, şu boncuğu attık. Beyaz, ve yine altın renkli boncuğu buraya yerleştirdik. Şimdi burada yanda boncuk yok. Buradan şu boncuğun içinden dönmem lazım. Onun için de yandaki boncuklardan dolaşarak buraya geliyorum. Sırada bu boncuk var. Beyaz. Bu altın boncuğun yanında bir altın renk daha var. Onu da buraya yerleştiriyorum. Ve burada beyaz olarak devam edeceğiz. Yukarıdaki altın boncuğun içinden çıkıp yanına bir altın renk boncuk daha koyuyorum. Ve diğer boncukların içinden geçerek tekrar bu boncuk içinden devam edeceğim. Peyotelerde tekli sıralarda yandaki boncukların içinden dönerek sıraya tekrar oturtmak gerekiyor. Şu sırada yaptığımız bu. En son attığımız boncuğun içinden çıkarak sıraya devam edeceğiz. Buradaki çaprazındaki boncuk gene altın renkli boncuk. Biz onu kırmızı olarak kullanıyoruz. Buradaki boncuğumuz altın boncukla devam ediyorum. Dönüp şu boncuğu atacağım. Şu boncuklarda sıra.
İki boncuktan birden geçip üstteki altın renkli boncuğu buraya attım. Tekrar o boncuğun içinden sıraya gireceğim. Yandaki boncuklardan geçip bu boncuğun içinden aşağı doğru iniyorum. Buradaki ilk boncuğumuz yine altın renkli boncuk. Altındaki boncuk beyaz. Ve tekrar altın renkli boncukla sırayı tamamlıyorum. Burada yine yandan bu boncuğun içinden dönüyorum. Şu boncuğu atacağız. Üstündeki boncuk da beyaz. Altın renkli boncuk. Şu beyaz boncukta sıra. Burada bu boncuğun içinden dönmem lazım. Ama yukarı çıkıp bu boncuğun içinden de gidebilirim. Mesafe kısa olduğu için yukarı doğru gidiyorum. Şu ve şu boncukları attıktan sonra sıranın son altın renkli boncuğumu atarak bu tarafa bitireceğim. Böylece göz boncuğumuzun bu tarafı, ortadan bu tarafa bitmiş oldu. Şemayla karşılaştıralım. Şimdi burada kalan ipimle buraya devam edip bu tarafı bitireceğim. Eğer bunu böyle bileklik olarak düşünürsek buraya bir kup, eğer küpe ya da kolye olarak düşünürsek şu tam ortaya yine bunun gibi bir kup yaparak kullanma şansım arkadaşlar. Motife diğer ipi kullanarak devam ediyorum. Burada artık daha önce yaptığımızın simetrisi, bu nedenle işimiz daha kolay. İlk boncuğum altın renkli boncuk. Desenimi buradan devam ediyorum. Şu boncuktayız. Altın rengi boncuğumuz var burada. Şu ve bu boncuklar artık beyaz.
Bu son boncukla da desenimiz tamamlandı. Böylece büyük boncuklarla nazar boncuğumuzun yapılışını anlatmış oldum. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.